Ben alışkın değilim böyle kalabalık ortamlarda YouTube videoları çekmeye ama mecburen buraya geldik. İstanbul'dayım şu anda. Boğaz'da çekelim dedim. Fatih'le gittik Kenan'la. Fakat abi çok soğuk hava. Dedim ya yürüyün ofise gidelim, ofiste çekelim. Burası da bizim ofis. Görüyorsunuz Alex de Souza arkamda. Hemen yanında Kenan Taş. youtube.com Kenan Taş. Reklamları alalım Kenan. Tamam mı? İdare ettik mi yani şeyde? Kenan da kanal sahibi oldu. Biz hepimiz böyle kanal sahibi insanlarız gördüğünüz gibi. Ya bugün 28 Şubat, tabii neşede olmuyor insan 28 Şubat'ta. 28 Şubat deyince sadece kötü anılar geliyor aklımıza. 28 Şubat kararlarının alındığı gün ben köşkün kapısındaydım. Öyle 3 tane gazeteci vardık zaten. Eskiden öyleydi. Hala var mı bilmiyorum. Köşkün kapısında beklersin. Arabalar geçer, arabalar geçer. Kimse de durmaz. Sen de orada işte MGK bitti, MGK başladı. MGK bitti, MGK başladı diye haberler yaparsın. Biz de o gün bakalım 28 Şubat'tan ne çıkacak diye şeydik. Tabii böylesine bir felaket senaryosu çıkacağını bilmiyorduk. Biz de o dönem 28 Şubat mağdurları olduk. Biz kim? Birant, ben işte. Bir anda komplolar düzenlendi. Sabahtan atıldı. En son şovdan da şutladılar falan o dönem. Başımıza gelmeyen kalmadı. Tabii bunlar unutuluyor, konuşulmuyor ama 28 Şubat deyince de gazeteci olarak benim aklıma bu geliyor. Şimdi dünya bir savaşın eşiğinde. 5N1K'ya dosyasını yapıyoruz değil mi? Alex. Yapıyoruz Cüneyt. Aferin bak Alex böyle. Çok saygılıdır Alex de Souza. Ekibin genç elemanlarından. İki de genç stajyerimiz var görüyorsunuz şeyde. Yine isimleri soracağım ben. Neydi isimler? Esra ve Bilge. Esra Bilge de şey. Fatih Öztürk de bu sefer Onur değil Fatih'le çekiyoruz bu yayını. Fatih kaç yıldır beraber çalışıyoruz ya? 13. 13 yıl. Gitmediğimiz felaket bölgesi, savaş, deprem hiçbir şey kalmadı yani. Kameraman olunca kameraman muhabir ilişkisi karı koca ilişkisi gibi bir şey oluyor yani. Karımdan çok Fatih'i görüyorum. O da karısından çok beni görüyor. Bir yerlere git, bir yerlere gel. Gittiğimiz yerlerden bir tanesi, senle gitmedik ama Atilla ile gitmiştik. 2001 yılında Pakistan'a gittik. İslamabad. Bir ay kaldık. Tam böyle 11 Eylül sonrasında. Ve Pakistan'da böyle Pakistan kazan ben kepçe gitmediğimiz yeri bırakmadık. Oradan bir tanesi de Keşmir'di. Keşmir'de eğitilen bir tane işte mücahit mi, terörist mi artık dünyanın neresinde yaşadığınıza göre adı değişen birisiyle söyleşi yapmıştım. Hürriyet'te de uzun bir bölümünü yayınlamıştık CNN Türk dışında. Şimdi bu Keşmir meselesi yeniden gündeme geldi. Bu sefer çok tehlikeli bir şekilde geldi. Nasıl geldi? Hindistan'la Pakistan savaşın eşiğinde. Şimdi sen tabii diyorsun ki bana ne kardeşim yani. Hani var ya benim dolarım mı var diyorsun ya mesela dolar yükseliyor. Benim dolarım yok bana ne beni ilgilendirmiyor diyorsun ya şimdi o kafada olabilirsin yani. Ya Hindistan'la Pakistan savaşacakmış bize ne? Öyle olmuyor işte. Niye? Çünkü Hindistan'da Pakistan'da affedersiniz manyak gibi silahlanmışlar ve adamlarda 100'er tane nükleer bomba yapmışlar yani kendileri. Şimdi geçen bir Twitter'da bir şey seyrettim. Bir bilim insanı da diyor ki ya diyor öyle iki ülke savaşınca o savaş orada kalmaz diyor. Bu nükleerden çıkan diyor gazlar diyor bütün dünyayı etkisi altına alır. O zaman ne olur? O zaman diyor arpa büyümez diyor, pirinç olmaz diyor. İşte o zaman sen de aç kalıyorsun demek anlamına geliyor. Niye? Çünkü dünyada eğer üretim devam etmezse 60 günlük stok varmış. Biliyor musunuz? Yani eğer diyelim bir gün bir anda bütün tarlalar kurudu. Bütün güneş bulutlarla kaplandı nükleer bir savaştan dolayı. 60 gün sonra yiyecek deposu bitiyor. Ne oluyor arpa bitince? Ekmek yiyemiyorsun. Bak yine sana dokunduğu ucu görüyor musun yani? O yüzden bana ne kardeşim dünyanın öbür tarafında ne halleri varsa gör demeyeceksin. Dikkat edeceksin. Şimdi tabii Keşmir meselesini biz 5N1K'ya şimdi Alex yazıyor. Bakalım nasıl yazacak? Güzel bir dosya yazacak mı? Yazarsa siz de Alex'e sevgilerinizi iletin. Yazmazsanız şikayetleri de bana bildirin ki ben ona sevgilerimi bildireyim. Çok uzun bir konu. Çok karışık bir konu. Eğer gerçekten ya ben şu Keşmir meselesi mesela Hintliler bu olaya nasıl bakıyorum diye düşünüyorsanız bir merakınız varsa ki olduğunu zannetmiyorum ama birazcık olsa aranızda varsa bir kitap tavsiye edeceğim. Geçen yaz okudum. Mutlak Mutluluk Bakanlığı. Arundhati Roy herhalde.
Bir girip baksana, Arundhati Ruti miydi? Mutlak Mutluluk Bakanlığı. Kendisi bir gazeteci. Küçük Şeylerin Tanrısı adında bir kitabı çıkmıştı yıllar yıllar önce. Kurmaca. Sonra hep böyle ciddi şeyler yani fiction yazmamış, roman yazmamış. En son çıkan bu romanı çok güzel, çok ve Hindistan'ın bakış açısıyla. Rudati Roy. Ben de dedim Arundhati Ruti kim, Rudati Roy kim yani? Şimdi benim dediğimde neyse ki Alex var yani. Herkes Siri'ye soruyor, ben Alex'e soruyorum. Bizde canlısı var abi, siz öyle makineye bakıyorsunuz, sesle çalışıyor. Hem de güzeli var baksana. Siri'den daha güzelsin şimdi Alex. Bir de kızarmasa iyi tabii yani. Neyse, bu Mutlak Mutluluk Bakanlığı'nı bir bakın isterseniz. Ya gittim, Amerika'da geçen gittiğim yerde bir heykel gördüm. Heykeller rüzgarla çalışıyor. Çok ilgimi çekti. Bulamadım galerisini. Hatta çektim videosunu. Bizim Hakan var, ona gönderdim Bodrum'da. Dedim ki Hakan şundan yaptırabilir miyiz dedim. Dedi ki abi onu yaptırsak zaten bizim burada ne işimiz var dedi. Neyse, gezinirken internette onu gördüm. Anthony Howe diye bir adam yapıyormuş. Bunun ilk ilham perisi oymuş. Kinetik heykel diyorlarmış buna. Yani rüzgar gülü gibi çalışıyor. Çok da güzel, birkaç tanesini göstereyim size. Tabii en son bizim şu YouTube videosuna bayağı tepki geldi. YouTuber'lar, bazıları benim sözlerime çok alınmışlar, üzerine alınmışlar. Bazıları diyor ki ya böyle kelime kullanılır mı? Niye? İşte milletin ahlakını bozuyorsun. Ben bozuyorum yani. Hiçbirinizin ahlakı bozulmuyor. Yani bu YouTuber'ların yaptığı rezilliklerle ben bir yavşak diyorum, herkesin ahlakı bozuluyor. Aman Allah'ım, Allah. Nasıl böyle bir şey olur? Kıbrıs'ta yeni görüşmeler var. Kıbrıs'ta biliyorsunuz, Kıbrıs diye bir adamız var bizim. Görmesek de, gitmesek de, pek bahsetmesek de, haberlerde anmasak da öyle bir yavru vatan dediğimiz, orası bizim yavru vatan dediğimiz bir yer var ya, işte orada bir görüşmeler var iki ülke arasında. Yeni bir yol bulmuşlar. Gevşek Federasyon. Ben desem dersin ki ne biçim konuşuyorsun. Öyle bir literatüre bir şey girmiş yani. Biraz gevşek tutuyorlarmış. Çok sıkı değil yani federasyon. İlginç yani nereden baksan. Limon Haber diye bir uygulama var. Çok komikler bunlar. Şimdi böyle clickbait diye bir şey yapıyorlar ya. İşte internet siteleri, biliyorsunuz artık internet haber sitelerinin yarısı soft porn, yarısı da haber olarak geçiyor. İşte korkunç olay, bilmem ne, ver galeriyi abi, ver işte bilmem ne, ver galeriyi. Her şey galeriyle gidiyor işte. Bir de onlar böyle tıklatmak için başlık atıyorlar işte. Korkunç olay. Yani, ulan ne korkunç olay işte. Dayısı bilmem ne yaptı, yok bilmem ne oldu falan, böyle bir. 3. sayfa haberleri artık orada çıkıyor. İşte seni gel yapıyor, sen de basıyorsun üzerine. Oradan bir galeriye gidiyorsun, oradan bir daha gidiyorsun işte. Sonuçta bir şey çıkmıyor çoğunda. Bu Limon Haber'de bunu kendi iş edinmiş. Ne zaman böyle bir başlık olsa onun içeriğini okuyorlar, oraya yazıyorlar. Öyle retweet ediyorlar. Çok fırlama ve manyak bir girişim gibi geldi bana vallahi. Tabii bu arada Hanoi'de ilginç bir zirve vardı. Trump'la işte Kuzey Kore lideri bir araya geldi. Bir şey de olmadı, çıkmadı. Fakat benim de gözüme Hanoi anılarım geldi. Diyeceksin ki Hanoi anıların ne yani? Vietnam Savaşı'na mı gittin? Gitmedik ama turist olarak gittik sonrasında. Hanoi ilginç bir yer yani. Ama Vietnam'da bir numara yok yani. Vietnam'a gitmeyi düşünüyorsanız Vietnam'a gideceğinize Tayland'a gidin yani. Daha biraz bilmiyorum. Şimdi aranızda kızanlar olabilir ama ben gördüğüm kadarını söyleyeyim. Bu komünizm girince biraz kültürel olarak bir asimilasyon oluyor. Din zaten ortadan kalkıyor. Zaten bu ülkelerde de en ilginç yerler, belki de bu tapınaklar bilmem neler. Şimdi gidiyorsun orada, Antalya'nın 80'li yıllar gibi bir Hanoi çıkıyor karşınıza. Bayağı dolaştık birkaç yıl önce yani. Saigon'dan girdik, Hanoi'den çıktık. İşte bir tek bir kuzeyinde bir böyle fotoğrafları ilginç olan bir yer var. Oraya gidebilirsiniz yani şeyde. Ama aklınızda parası varsa, ya dur bir Vietnam'a gitsek nasıl bir yerde diyorsanız boş ver abi. Zaten Türkleri de pek sevmiyorlar. Niye anlamadım. Birisi dolandırmış mı, ne yapmış? Girişte aramalar bilmem neler falan, bir gerginlik vardı yani. Madem oralardan bahsediyoruz, biraz da Güney Kore'ye gidelim. Hani şu Güney Kore'de Mars'ın CEO'su vardı, hatırlıyor musunuz? Burada sinema grubunun böyle kendine son derece güvenen, açıklamalar yapan, meydan okuyan CEO'sunu görevden almışlar. Adam kanunları değiştirdi yani. Dükkan batırır müdür yani CEO. Bakalım kurumsal müdür duruyor mu yani? Ben de onu merak ediyorum. Ses seda çıkmıyor şu aralar.
Evet. Green Book çok konuşuluyor Oscar'larda. Bence iyi film. Green Book'u tabii iyi film diyorum şu yüzden. Green Book'u ben Türkiye'ye gelince fark ettim ki pek çok kişi seyredememiş. Niye seyredememiş? Çünkü vizyona girmemiş abi. Ha babam de babam komedi filmlerinden yer bulamamış. Çok güzel bir film. Ben senaryosunu çok beğenmiştim aslında. Çok tıkır tıkır işleyen bir senaryosu vardı. Tabii Oscar'ları alınca en iyi filmi aldı değil mi? En iyi film mi aldı? Alex? Green Book. Sen seyrettin mi? Kenan sen seyrettin mi? Baksana abi. Bunlar sinefiller ikisi de. Kenan'la Alex seyretmediyse kimse seyretmemiş. Sen seyrettin mi Fatih? Yok güzel. O bir tek ben sizi temsilen ben seyretmişim yani. Bir yandan da işte Oscar'larda konuşuyor. Lady Gaga ile Bradley Cooper aşk mı yaşıyor? İşte birbirlerine bakmışlar da şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Abi tam mahalle dedikodusu ya. Olaylar Oscar'da geçiyor ama işte sevgilisi de orada oturuyor. Demet Akalın da yollamış zaten saçını başını yolardım diye. Ya. Lady Gaga da açıklama yapmış, diyor ki o sadece roldü. Ne diyeyim yani. Neyse biraz de yaptık. True Detective 3. sezonu bitirdim. Güzel, iyi çekmişler. Kurgu çok iyi. Zaten o da Oscar'da Green Book'ta oynayan adam. Neydi adı Alex? Adamın? Green Book'ta oynayan adamın adı. True Detective'de de oynuyor. True Detective'in 3. sezonunu bitirdim. Marshall Ali. Marshall Ali nereliymiş ya? Baksana. Hemen bakalım. Bak Alex'te çok bilgi var yani. Ben Alex Google'a. Google oradan Wikipedia'ya. Nereliymiş? Amerika. İçinden miymiş? İçindenmiş. Kaliforniyalıymış abi. İyi yani gayet güzel. Michael Cohen'den bahsettim mi ya? Bahsettim mi Michael Cohen'den? Bahsetmedim henüz. Hadi onunla bitirelim. Şimdi Trump'ın bir tane 10 yıldır işlerini fix eden bir adam varmış. Fix. Böyle genelde kullanılır. Bir gazetecilerde var. Fixer diye bir kavram vardır. Bir de böyle mafyada falan vardır. Mafyada işleri bağlayan falan. Bu adam Trump porno yıldızıyla yatıyor. Kadın konuşacağım diyor. Dur diyor ben diyor bağlayayım diyor. Para veriyor bilmem ne yapıyor falan. Bu en son 3 yıl ceza aldı. Yalan ifade vermekten. Bu yalan ifade vermek meselesi Amerika'da çok ciddi bir mesele. Yani yalan söyledin 5 yıl. Ne FBI mi yalan söyledin? 7 yıl daha falan. Rıza Sarraf dışında çok iyi işleyen bir sistem Amerika'da. Rıza Sarraf'a işlemiyor. Niye bilmiyorum adam. Yalan söyledin. Hamptons'a yollayalım seni. Neyse bu adam da yalan söyledi. Ortaya çıktı falan. Ve kongrede senatörler sorguya çektiler. Eskiden bizim de vardı böyle şeyler. Meclis araştırma komisyonları olurdu. Genç kuşaklar bilmez. Son 8-10 yıldır yok ama eskiden mesela Susurluk Araştırma Komisyonu vardı. Büyük yankı uyandırmıştı yani. Bayağı da ortaya. Faili meçhul cinayetler araştırma komisyonu vardı. Milletvekilleri gider araştırırdı şimdi artık. Milletvekillerinin ya da muhalefetin zaten takati yok konuşmaya çıkıp kürsüye. Geçtim yani zaten hükümet de istemiyor böyle araştırma komisyonları falan. Ama Amerika'da hala bu sistem işliyor. Ve sık sık da böyle bir bakıyorsun Zuckerberg çıkıyor, bir bakıyorsun bilmem ne çıkıyor. Çağırıyorlar. Gel kardeşim senato sana soru soracak diyorlar. Ve soruyorlar. Bu Cohen'e de böyle bir sorgulama oldu. Tabii ilginç olan şu, Cohen öyle bir konuştu ki sanki adam Amerika'nın en ünlü iş adamıyla değil de en ünlü mafya lideriyle çalışıyor gibi yani. 500'den fazla iş bağladım diyor. İçinin içinde porno yıldızlarıyla yatmayı bağlamaktan mesela o Trump hakkında bir haber çıkacakmış. Onu da hemen bu engelliyormuş falan. Nasıl engelliyor artık bilmiyoruz yani. Tabii yani insan şaşırıyor yani. Böyle gibi görüyorsun. House of Cards'tan bir sahne sanki yaşanıyor yani. Orada bir film sahnesi falan. Yani filmlerde olur diyorsun böyle şeyler. Ama o meşhur soruya dönüyoruz. Film mi hayatı taklit ediyor yoksa hayat mı film mi? Yine hep iyi bir yere bağlıyoruz bakın gördüğünüz gibi. Velhasıl adam Trump hakkında demediğini bırakmadı. Yalancı, kişiliksiz, racist dedi, ırkçı yani. İşin tabii trajik yönünde Trump'ı en çok eleştiren cumhuriyetçi vekiller de adamı yalancı ilan etmeye çalışıyorlar bu ifadeleri verdiği için. Tabii ilginç bir andı. Amerika artık bu şeyleri reality show gibi seviyor. Bir de bütün kanallar yayınlıyor.
Yani reality show Kim Kardashian mı, Cohen'in ifadesi mi? Tabii ki Cohen'in ifadesini seyrediyorsun ya da Zuckerberg'in bilmem nesini. İlginç yani. O da bugünlerin ilginç ve çok konuşulan olaylarından bir tanesi. Evet, biraz ofisimizde bugün sizleri biraz gösterelim istedik. Her zaman yollarda yürümüyoruz gördüğünüz gibi. Bazen donup buraya da geliyoruz. Kalın sağlıcakla. Alex bir eyvallah yok mu ya? Kenan. Ne diyelim millete? Görüşürüz. Provasını yapmamıştık.